Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz, bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Dileyen arkadaşlarım, WhatsApp'ta ücretsiz katılabileceğiniz bir şifa grubumuz var. Açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilirsiniz. Günlük his yüklemelerini paylaştığım, şifa çalışmaları paylaştığım bir grup. Dilerseniz sizler de dahil olabilirsiniz. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde genel enerjisi tılsım şövalyesi olarak geliyor. Bekleme enerjisinde olduğunu söyleyebiliriz. Duran bir enerjisi var. Gökkuşağının ruhu olarak geliyor. İçini darlayan kara bulutlar da oluyor. Sıkıntılı süreçlerin ardından gökkuşağı seni iyileştirmek için doğuyor dedi. Şimdi bir süredir sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçmiş olabilir ama artık yavaş yavaş sorunların ortadan kalkmaya başladı ya da daha net aydınlanmaya başladığı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyor ya da geçmiş olabilir ama bu sürecin içerisinde neyi neden yaşadığını anlayamamış, anlamlandıramamış olabilir. Ama artık sistem diyor ki artık şifalanma başladı ve buradaki enerji yavaş yavaş o karışmış olan enerji açılmaya başladı. Güzel bir enerji ortaya çıkmaya başladı diyor bize. Şimdi ilahi eril, pişmanlık ve dönüş kartı. Şimdi buraya baktığımızda aklınızdaki kişinin genel olarak eylemle ilgili sorunları olabilir. Eyleme geçmekle ilgili sorunları olabilir. Ya da o eril enerjinin yapması gereken o eril enerjiyi tam olarak ortaya çıkaramamış olabilir. Kadın olsun erkek olsun fark etmiyor. Bu konularla ilgili ciddi şekilde pişmanlık enerjisinde diyebiliriz. Dönüş kartıyla beraber bu süreç içerisinde kırdığı, kızdırdığı, üzdüğü, ya da yarı yolda bıraktığı kişiler varsa artık onlara karşı bir barış sağlama isteği içerisinde diyebiliriz. Tekrardan denemek, işte iş hayatında da olabilir, özel hayatında da olabilir. Tekrar bir elini uzatıp barış isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biraz şöyle bir enerji var, karışık bir enerji var. Nasıl karışık? Ne yapacağını çok da bilemeyen, kendi içinde böyle karışmış bir enerji olarak hissettiriyor aklınızdaki kişi. Şimdi ciddi bir pişmanlığı var. Yaptığı, dedik ya gökkuşağıyla beraber evet bir şeyler yaşamış ama aydınlanmaya başlayan, çözülmeye başlayan bir enerji var orada. Karışmış olan o enerji, sıkıntılı durumla ilgili. Artık yavaş yavaş farkına varmaya başladığı bir süreçte bu zamana kadar kendi yaptıklarını yanlış olarak görmediyse artık bunların yanlış olduğunun farkına vardığı bir durumun içerisinde diyebiliriz. Ama yine de birazcık böyle içsel bir karanlığı var diyebiliriz. Şimdi ilahi güçler tarafından korunmak, negatif enerjilerin gitmesi, hangi konuda olursa olsun birini ya da bir şeyleri yargılamaktan kaçın. Yeniden doğuş, kötü giden aile ilişkileri ve kendine güvenmelisin kartı. Şimdi çok net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. En böyle sevmediğim kartlardan biridir. Şimdi bu kişinin ebeveynlerinden biri olabilir ya da hayatına girmiş biri olabilir. Biraz böyle kendi kalbini kapatmasına sebep olan, duygularını arka plana atmasını sağlayan birileri olmuş olabilir. Negatif de onu ciddi şekilde etkileyen, ona vicdansızlık yapan, onun canını çok yakan kişiler olmuş olabilir. Ve bu durumdan kaynaklı aklınızdaki kişinin kendine karşı güveni olmayabilir. Şimdi birçok kez söyledik ama burada güven dediğimiz şey ya da insanların genel olarak baktığımızda o çok kendine güvenir ya da çok mutlu o dediğimiz şeyler ya bilinçaltı böyle değil ya da bir kişiye baktığınızda evet eğitim aldıysanız hareketlerden işte ya da söylediği cümlelerden bazı şeyleri çıkarabilirsiniz, anlayabilirsiniz ama genel olarak baktığımızda işte çok gülen, çok kahkaha içerisinde olan bir insanın genelde insanlar der ki işte çok mutlu.
Ama biraz bu tarz konulara ilgisi olan, işte psikolojiyle ilgisi olan, bu tarz durumların farkında olan kişiler der ki burada bir abartılı bir durum var ve bu durum aslında onun kendi içindeki o mutsuzluğunu maskelemek adına yaptığı bir davranış. Buraları çok konuşunca çok konuştun diyorlar. Geçiyorum burayı. Yani o yüzden burada aslında gördüğünüz gibi biri olmayabilir ya da o çok özgüvenli dediğiniz kişinin altında kendine güvensizlik olabilir. Çok fazla yargılayıcı bir enerjide ve bu durum onun hayatına çok büyük sıkıntılar yaratmış ve yaratacak olabilir burayı değiştirmezse eğer. Ama yavaş yavaş o negatif enerjiden biraz olsa çıkmaya çalışıyor. Biraz önce dedim o karanlık bir enerji dedim ya. Evet, kendi bir şeylerin farkına varmaya çalışıyor. Bir şeyleri değiştirip dönüştürme isteği içerisinde ama orada yaratılan o duygu ya da ondaki o bilinç ne kadar böyle bir şeyleri düzeltse de o daha da iyi olabileceği şekle ulaşmasını engelliyor diyebiliriz. Genel olarak biraz ümitli, bir taraftan da acabalarının olduğu bir günün içerisinde olacak. Kafası karışık. Genel olarak eylemsizlik enerjisi var. Bekleme enerjisinde. Doğru zamanda doğru şeyler yapmak isteyen bir enerjide. Tılsım şövalyesi beklemektir. Sabretmektir. Tabii ki burada doğru zamanı geldiğinde anlayabilecek farkındalıktaysa güzel. Ama burada işte sabrediyorum, doğru zamanı bekliyorum derken bunu aslında harekete geçmemek, eyleme geçmemek adına yapıyorsa bilinçaltında işte bu alan onu her şeyden geriye düşürecek bir durum ortaya çıkarabilir. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugün hayatında, iş hayatında, özel hayatında ve aile konularında neler olabilir? Kılıç prensi, kılıç sakızlısı geldi ve asa ası. Şimdi İş hayatıyla ilgili baktığımızda kılıç sekizlisi elim kolum bağlı enerjilerinden bahseder. Bundan daha iyisini yapamam, harekete geçemem, bunun daha üstü bende yok demek. Bu tarz enerjilerden bahseder. Şimdi duraklamak kartı da geldi. Hareketsizlik, sakinlik ve geri çekilmekten bahseder. Eril enerji. Şimdi yani şöyle söyleyebilirim. Bu kişiyle ilgili yani aklınızdaki kişiyle ilgili genel olarak eyleme geçmekle ilgili, yeniliklerle ilgili sorunları olabilir. Bilinçaltında olumsuz kodlamaları olabilir. Burada daha çok kendini geri plana çeken bir enerji var. Yani harekete geçmek istemeyen bir enerji var. Şimdi eril enerji nedir? Harekettir, eylemdir. Daha çok böyle hareket enerjisini eril enerjide oluşturmaktır, yapmaktır. Burada baktığımızda genel olarak o eril enerji çok ortaya çıkaramıyor. Yani daha çok böyle dişil enerjide kalan bir yapısı var. Bu alanda yani şöyle diyor olabilirsiniz. Ya artık bir şey yapsın istiyorum. İşte ya da beraberken ya her şeyi ben yapıyordum. O hiçbir şey yapmıyordu diyorsunuz. Yani burada artık rollerin o değiştiği, sizin eril olduğunuz ya da şimdi bu kadın olun erkek olun iki enerjide bizlerde var. Ama şimdi şöyle bir şey, bir kadının evet enerjileri dengede olmalı ama dişil enerjisinden eril enerjisi daha yüksekse bu sefer o ilişkide her şeyi o kadın yapar. Ama doğanın dışına, o normalde olması gerekenin dışına çıkıldığı için ne kadın mutlu olur bundan ne erkek mutlu olur. Çoğu zaman da şöyle bir durum ortaya çıkar. Kadın her şeyi yapar. Kadın eril enerjiyi hisseder kendinde. Partneri de dişil enerjiye daha da dişile geçmeye başlar. Hep karşı taraftakinden bekler. Bu sefer o zıtta düşme durumuyla beraber kadın da der ki ya karşımda bir erkek istiyorum der. Erkek der ki karşımda bir kadın istiyorum der. O enerjilerin o birbirine karşı o yarattığı durumdan kaynaklı farklı arayışlara geçebilirler. Umarım burayı anlatabildim. Kısa anlatmaya çalışıyorum ama çok uzun konular aslında. Şimdi buraya bakarsak burada demek istediğimiz iş hayatıyla ilgili kendini çaresiz hisseden bir enerjide bir şeyler yapması gerekiyor, yapamıyor. İşte eyleme geçmesi gerekiyor, işte işinde kendini göstermesi gerekiyor. Birilerinin yanında çalışıyorsa ya da kendi işi ise daha hızlı, daha hareketli, daha yenilikçi olması gerekiyor ama yapamıyor. Çünkü daha çok böyle hareketsiz kalmalıyım, eyleme geçmemeliyim, beklemeliyim dediği bir durum var.
Ve bu aslında onun iş hayatında tabii ki belki birçok fırsatın kaçmasına sebep oluyor. Şimdi sizinle arasındaki ilişkide neler var dediğimizde biraz böyle harekete geç. Enerjisi geldi. Kılıç prensi. Kılıç prensi. Partnerden kaynaklanan sorunlardan, eleştirilerden, tartışma ve huzursuzluk süreçlerinden bahseder. Denge ve yaz kartıyla beraber şimdi bazılarınız daha böyle yaz mevsimine doğru bir şeylerin farkına varacak olabilirsiniz. Zamansız zamana niyet olarak açılım yaptığımız için ne zaman izliyorsanız o zaman daha da net olur. Buradaki yazı daha çok böyle enerjinin ısınması, daha böyle aydınlık, daha sıcak enerjiler gibi de düşünebiliriz. Şimdi bu noktada aradaki sorunlarla ilgili dengeye gelinmesi gerektiğini düşünen bir enerji de burada birbirinizin aslında çok zıttı olduğunuzu düşünen bir yapıda diyebilirim. Birbirinizle çok fazla tartışıyor olabilirsiniz. Birbirinize çok böyle eleştiriler yapıyor olabilirsiniz. Daha çok siz yapıyormuşsunuz gibi bir şey var burada. Onun bakışıyla. Bir kart alacağım. Burayı daha da netleştirelim. Asa sekizlisi. Siz genel olarak bu ilişki içerisinde hız istiyor olabilirsiniz. Harekete geçirmesini, hemen bir şeylerin yapılmasını istiyor olabilirsiniz. Değnek sekizlisi çünkü beklenmedik haberlerden, beklenmedik hızlı gelişmelerden bahseder bize. Yenilik süreçlerinden bahseder. Bu ilişki içerisinde yeniliklerin olmasını istiyor olabilirsiniz. Bir şeylerin değişip dönüşmesini istiyor olabilirsiniz ama birbirinizin çok karşıtı olduğunuzu düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi. Ya da bu konulardan kaynaklı işte hızlı değişimler istediğiniz için anlaşamadığınızı söylüyor olabilir bize. Ama genel olarak buradaki enerjiye baktığımızda biraz sizi suçlayan bir enerji var gibi hissettirdi. Evet. Yani bu noktada sanki isteklerinizin olmadığında arkanıza dönüp gidiyormuşsunuz gibi bir durum ortaya çıkarıyor. Yani böyle aktarıyor diyelim. Buradaki düşüncesi aslında işte beklemeliydi, aslında sabretmeliydi dediği kendi o hareketsizliğine sizin de ayak uydurmanızı bekleyen bir enerjisi var. Bakın iki kartta da kılıç sekizlisinde de kılıç altılısında da kargaları görürsünüz. Bilinçaltı, işte bilinçaltındaki o karanlık düşünceler, duygular. Bakın burada da yani burada da ipler kargalardadır. Burada da ipler kargalarda. Yani bilinçaltının onu yönetmesine ama o karanlık tarafın onu yönetmesine izin veren bir enerjisi var aslında burada. Yani hayatına kendi yön veremiyor. Hayatına başka durumlar, şartlar, insanlar yön veriyor. Bu onun için avantaj, öyle görüyor. Çünkü bu tarz durumlarda sorumluluk almamaktır. Hayatına başkalarının söylediği şeylerle ya da gösterdiği yolla hareket eden kişiler sonunda dönüp der ki ben yapmadım, o dedi, o şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Sorumluluktan kaçmaktır bir bakıma. Şimdi aile hayatıyla ilgili neler olabilir dediğimizde asa değnek ası geldi. Şimdi değnek ası bize daha böyle samimi ilişkiler kurmaktan bahseder. Bilgelik ve yansıtma kartıyla beraber bir kart daha alacağım. Ya aileyle ilgili bazı konularda böyle çok samimi olamayan bir enerjisi olabilir. Evet, kılıç şövalyesi. Kılıç şövalyesi mesafedir, rekabettir, soğumadır, kavgadır. Şimdi burada aileyle ilgili anlaşamadı. Ailedeki kişiler, partner, düzeltiyorum. Anne, baba işte ya da çevredeki insanlar, akrabalar diyelim. Yani bu kişilerle ilgili çok böyle aileyle anlaşamadığı bir yapısı olabilir. Çok fazla böyle tartışmanın içerisinde olabilirler. Ama burada açıkçası özellikle hangi kişiyle, kimle anlaşmazlık yaşıyorsa eğer aslında birbirini yansıttıklarının, birbirlerinin aynısı olduklarının farkına vardığı bir sürece doğru giriyor. Ve bu yüzden de artık daha böyle samimi ilişkiler kurma isteği içerisinde olacak. Yani bu şunun gibi. Hani denir ya annem gibi olmayacağım, annesi gibi olur kişi. Babam gibi olmayacağım der, babası gibi olur. Burada yavaş yavaş belki o yavaş yavaş yaş ilerliyorsa o olgunlukla beraber aslında birbirine çok benzediklerinin farkına varmış olabilir. Bu yüzden de kendi içinde bazı sorgulamalara girmiş olabilir aklınızdaki kişi.
Ama genel olarak bakarsak eğer enerji olarak çok da böyle farkındalığı yüksek biri gibi değil. Bir şeylerin farkına varması gerekiyor. Sistem ona bir şeyleri gösteriyor ama daha çok bilinçaltının karanlık tarafının onu yönettiğini söyleyebiliriz. Ve burada özellikle diyorsanız ya hiç harekete geçmiyor, hiç eyleme geçmiyor, bir şey yapmıyor ilişkiyle ilgili diyorsanız da bu onun için bir kurtuluş. O daha çok eyleme geçmemeyi tercih ediyor diyebilirim. Onun hayatında bunlar oluyor. Sizin hayatınızda neler olabilir? Tılsım ikilisi. Eşek metaforu olarak geliyorsunuz. Duyguların farkında olmayan, her işe düşünmeden atılan, kıt anlayışta olan, fark edemeyen dedi. İlham perisi, ara verme ve bağlılık. Şimdi sizin enerjinize baktığımızda da aslında duyguların farkında olamayan derken her işe düşünmeden atılan. Şimdi bu noktada şöyle fark edemeyen enerji aslında duygularınızın farkında olmak için çabalayan bir enerjiniz var ama buradaki şey şu işte onu özlüyorum dediğiniz ya da o benim ruh eşim. Bakın bu da örnek olur benim için. Şimdi ben birçok kez bunu söylüyorum. Ben ruh eşi, ruh ikizi gibi tanımlamaları burada yapmayı doğru bulmuyorum diyorum. Çünkü çok güzel değerlendirilmesi gereken bir taraf. Çünkü insanlar, birçok kişi bağımlılıklarını ya da bağlanma şekillerini ruh eşi olarak tanımlayabiliyor. Şimdi bir kişi işte kaygılı bağlanıyor. O yüzden de hayatına kaygılı bağlanmak basitçe nedir? Kaygılı olan kişi hayatında kaygı isteyen kişidir. Sürekli kaygılanırsa onun normal hayatta gördüğü düzenine uyumlu olur. Bunu yaşaması için ondan uzaklaşma eğilimi olan kişileri seçer. O da nedir? Kaçıngandır mesela. İşte kaçınganda bir samimi olacağı, bir gideceği kişileri ister. Güvenliyle olursa çünkü güvenli bağlanan biri çok buna izin vermez. Gidip gelmesine izin vermez yani öyle değil. Şimdi kısaca böyle aktarabilirim. Şimdi bu noktada birçok kişi o kaygılı ve kaçınganın arasındaki o enerji bağını ruh eşi bağlantısı zannedebiliyor. İşte o hep gidiyor ama ben tamam bırakacağım diyorum. Tekrar geliyor dayanamıyorum. Biz ne kadar kavga etsek de birbirimizi bırakamıyoruz mesela. Şimdi bunların altında insanların hep şunu söylüyor. Ruh eşiyiz o yüzden bunlar çok normal. Ama işte oradaki bu düşünceyle beraber birçok kişi maddi ve manevi birçok zarara uğruyor. O yüzden o tanımlamayı güzel yapmak gerekiyor. Burada da işte ona aşığım derken o aramızda çok büyük bir çekim gücü var derken oradaki o çekim gücü gerçekten aşktan, sevgiden mi? Yoksa sizin çocukluktan itibaren o içinizde oluşan duyguları, yaraları hatırlattığı ya da o duygulara dokunduğu için mi? Bunu çok iyi bilmek, anlamak gerekiyor. Bunun farkına çok varamıyor olabilirsiniz. O yüzden burada biraz daha duyguları daha net tanımlamanız gerekiyor. Şimdi bir ilişkinin içerisindesiniz, mutsuzsunuz. İstediği kadar çekim olsun o ilişkinin içerisinde. İstediği kadar birbirinizin ruh eşi olun, başka şey olun hiç fark etmiyor. Sonuç mutsuz musunuz? Mutsuzsunuz. Belki kendinizi kapatıyorsunuz, belki depresyona giriyorsunuz, kimseyle görüşmek istemiyorsunuz. O yanınızdayken mutlusunuz, hayat harika akıyor. Ama o yanınızdan gittiğinde ya da hayatınızdan çıktığında bütün hayatınız kapanıyor, karanlığın içerisine giriyorsunuz. Ne çalışmak istiyorsunuz, ne hayatınızdaki bir düzen kalıyor. Her şey gidiyor diyelim. Şimdi burada baktığınızda önemli olan sizin mutluluğunuz olması gerekirken siz mutsuzluğun içerisinde kalıyorsunuz. Belki aylarca mutsuz olup bir gün mutlu olma durumuyla kendinizi avutuyorsunuz. Şimdi bunu söylüyorum. Bazı arkadaşlarım kızacak. Hiç önemli değil. Duyulması gereken, bu videoya denk gelen arkadaşlarımın duyması gereken bu. Şimdi bunun farkına varmanız gerekiyor. Çünkü buradaki o farkındalıkla beraber hayatınızdaki birçok şeyi değiştirip dönüştüreceksiniz. Sistem size bunun mesajlarını veriyor. Belki bir resimle, belki kitaptaki bir cümleyle, belki bir videodaki bir cümleyle. Ne olursa olsun. Sistem size bunu aktarıyor. Şimdi burada diyor ki biraz dur. Dur. Bağlılıklarını, bağımlılıklarını, putlaştırdıklarını gör, değerlendir.
Şimdi kaderde iyi yönlü değişim, küslüklerin bitmesi, iş ve aşk hayatında karmaşa, evlenmek, evlilik hayali, ayrılık, sona yaklaşmak. Şimdi öyle büyük bir karmaşanın içerisindesiniz ki bir tarafınız diyor ki hayır tamam bitmeli artık burası. Diğer tarafta diyor ki hayır barışmalıyız. Ve birçoğunuzun da bu ilişkilerdeki karmaşa iş hayatınızda ciddi şekilde de huzursuzluk ve sıkıntılı durumlar ortaya çıkarıyor. Bir taraftan evlenmek istiyorsunuz. O yüzden ya da düzgün bir yuvanız olmasını istiyorsunuz ya da yuvanız olsun istiyorsunuz ya da düzgün bir ilişki diyelim. Her neyse orası. Herkes için değişir çünkü. Şimdi onu isterken kaybetmemek adına sıkı sıkı tutunuyorsunuz. Ama diğer tarafta kişi bir var bir yok. Gidiyor geliyor ya da arada engeller var. E, Ya da terk ediliyorsunuz. Tekrar geliyor gibi bir sürü durum olabilir. Yani ilişkinin içerisinde ciddi bir dengesizlik olduğunun farkındasınız. Ve bu dengesizlik sizin hayatınıza zaten yansıyor. Tılsım ikilisi dengeye gelmeye çalışmaktan bahseder. Denge kurmaya çalışmaktan bahseder. Burada öyle bir şey ki sizin dengeyi kurabilmeniz için hayatta başkalarına bağımlı ya da bağlı olmamanız gerekiyor. Burada birinin sizin hayatınızda olmasıyla mutlu olmaya endekslenmemeniz gerekiyor. Endekslenmemeniz gerekiyor. Buradaki ana şey sizin kendiniz, merkezde sizin olmanız gerekiyor. O yüzden hayatınıza girip dengenizi bozan düşünceler, kişiler, durumlar her neyse bunları artık net bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Değerlendirdiniz, devam etmek istiyorsunuz. Tercih sizin, hayat sizin, siz yön veriyorsunuz. Ama hayır tamam ben bu dengesizliği ortadan kaldırmak istiyorum, mutlu olmak istiyorum diyorsanız da önce kendi içinizde netleşmeniz gerekiyor. Putlarınızı yıkmanız gerekiyor. Kendinizi merkezine almanız gerekiyor. Umarım anlatabildim. Yani burada çünkü çok şey var. Bir taraf diyor ki yeni bir düzen kurmalıyım, yeni birilerini hayatıma alabilirim. Diğer ki barışalım. Hem iş hayatınız etkileniyor hem özel hayatınız etkileniyor. Bir tarafta evlilik ve evlilikle ilgili korkularınızı görmeniz gerekiyor ama bundan kaçıp daha çok böyle kişilere odaklanıyor olabilirsiniz. Bazıları ayrılığı kabul edemiyor olabilir. Çok büyük enerji var burada ya. Yani bunu çok net söyleyebilirim. Ama sistem diyor ki bakın ortadaki kart ara verme, dur. Bir tuşa bas, bir durdur. Çık bir o resmin içinden, uzaktan bak hayatına. Benim hayatımda ne oluyor? Olan şeyler hangi durumları etkiliyor? Nelere iyi geliyor? Neden bunları yaşıyorum? Burada çok net bir şekilde ciddi bir durdurma yapıp kendinizi oradan hop çıkarıp yukarıdan kendinize bir bakmanız gerekiyor. Büyük resme bir bakıp ciddi bir değerlendirme yapmanız gerekiyor. Çünkü buradaki bunun mesajı aslında bu enerjinin mesajı mutsuzluğunuz. Mutluluk sizin elinizde. Bu çok güzel anlatıyor. Yani çok ekstra bir şeye gerek yok. Tılsım ikilisi dengeye gelmeye çalışmak. Bir şeyleri oldurtmaya çalışmak. Artık o ikilemlerden, o güvensizlikten, mutsuzluktan sıyrılmanız gerekiyor. Dikkat etmek kartı geldi. Ruh iletişimi geldi. Bir kart daha alacağım. Anlaşmak ve uzlaşmaktan bahseder. Şimdi burada şöyle bir şey var. Artık kendi ruhunuzla iletişime geçmeniz gerekiyor. Kendini sabote etme kartı geldi. Yokluk bilinci geldi. Sistem diyor ki artık kendinin farkına var. Kendini sabote etmeyi bırak. Çok net bir şekilde bir kart alacaktım ama ruhuna dönmen gerektiği ile ilgili çok net mesajlar var. 11 sayısıdır zaten. Ruh iletişimidir. Dikkat et der. Ruhunla iletişime geç. Çanlar çalıyor. Dikkat et der. Şimdi bu noktada çok net bir şekilde anlaşmak, uzlaşmak kartıyla beraber bir şeylerin farkına varmanız gerekiyor. Kendinizi sabote ettiğinizin farkına varıp ve artık bu sabote etme durumundan çıkmanız gerekiyor. Sistem size diyor ki buradan çık. Kendine bir anlaşma yap. Önce duygularının, ruhunun farkına var. Ruhun hayatta
hangi resmi sana gösteriyor? Bak bakalım o resimdeki durum ne? Ve orada neyi değiştirmek istersin? Lütfen bugün bu videoya kim denk geliyorsa lütfen çok çok dikkat edin. Çok net bir şekilde bir uyarı mesajı var. Bunu neden üstüne basa basa söylüyorum? Bu tarz uyarılar sizin için seçenek oluşturur. Bu uyarıyı dikkate alıp bir gözden gezdirirsiniz. Bazılarınız şunu diyebilir: hayır, benim hayatım güzel, devam edebilir. Bazıları da hayır, mutsuzum ya da şöyleyim böyleyim. Orada bir seçim yapma. O seçimin karşılığında sistem size sunacak. Öyle söyleyeyim. Güzelliklerle olsun. Her sınavınızı en iyi, en yüce şekilde güzel olaylarla verin ama buradaki o mutsuzluğu devam ettirmemeniz gerektiğine dair bir mesaj var. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Lütfen sistemin verdiği uyarılara kulak verin. Değerlendirin, en azından düşünün. Belki bir 5 dakikalık bir düşünme bile size çok büyük şeyler katacaktır. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.